Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, haşlama yaparken hiç dağılma olmayan, yapımı oldukça kolay fellah köftesi, diğer adıyla sarımsaklı bulgur köftesi tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz köftenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak ince bulgurlarımızı ıslatmakla başlayacağız. Bu tarifimde 2 su bardağı ince bulgur kullandım. Kasenin içerisine koymuş olduğum bulgurların üzerine 2 su bardağı kaynar suyu ekliyorum. Burada önemli olan suyunuzun çok kaynar olması. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Bulgurla suyu şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum. Yarım saat boyunca bu şekilde bekletiyorum. Bulgurlarımız bu sayede pişmiş olacak. Yarım saatin sonunda bulgurların üzerini açıyorum. Bulgurları şöyle bir karıştırdıktan sonra yoğurma kabının içerisine boşaltıyorum. Sizler de yoğurma aşamasına geçtiğiniz zaman derince bir kap kullanın. Böylelikle zorlanmadan daha rahat yoğurmuş olursunuz. Bulgurların üzerine 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 adet yumurtayı kırıyorum. Tamamen hamur kıvamını alıncaya kadar bulgurları bunlarla birlikte karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yoğurma aşamasında eğer bulgurlarınız size çok kuru geliyorsa arada bir elinizi sıcak suya batırıp çıkartabilirsiniz. Elinizin ıslaklığıyla yoğurmaya devam edebilirsiniz. Çok fazla da su takviyesi yapmayın. Kullanmış olduğum malzeme ölçüleri tam ölçüdür. Sizler de tarifi birebir uygularsanız gerçekten lezzetli köfte elde etmiş olursunuz. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bulguru yoğururken elinizin orta kısmıyla bastırarak yoğurduğunuz zaman daha iyi sonuç elde edersiniz. Sizler de bu şekilde yapmaya özen gösterin. Artık bulgurlarımız tamamen kıvamını aldı. Köfteyi yuvarladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin üzerine koyacağım. Böylelikle birbirine yapışmamış olacak. Köfteyi kenara alıyorum, biraz da yanıma su koyuyorum. Bu suyla elimin ortasını biraz ıslatıyorum. Büyükçe bir parça köfteden kopartıyorum. Elimle güzelce sıkıştırdıktan sonra küçük küçük parçalar halinde kopartıyorum. Bu yöntemle yapmış olduğunuz köftelerin büyüklüğü aynı olacak. Elimi çok hafif ıslatıyorum. Küçük küçük parçalara bölmüş olduğum köfteleri yuvarlıyorum. Daha sonra küçük parmağımla bastırarak tam ortasında küçük bir çukur açıyorum. Yapmanız gereken tek şey elinizi çok hafif ıslatıp köfteleri yuvarlamak. İsterseniz birer birer yapabilirsiniz bu işi, isterseniz ikişerli olarak da yapabilirsiniz. Hangisi rahatınıza geliyorsa o şekilde yapın.
Haşlama işlemine geçtiğimiz zaman ben köftelerin hepsini haşlamayacağım. Bir kısmını bu şekilde difrize kaldıracağım. Biz 2 kişi olduğumuz için bu ölçüler bizim için çok fazla. Eğer sizler kalabalık aileyseniz bütün hepsini pişirebilirsiniz. Bu arada ocağımıza da suyumuzu koyduk, iyice kaynatıyoruz. Kaynattığım suyun içerisine 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Köfteleri kaynar suyun içerisine boşaltıyorum. Bu arada ocağımızın altını kesinlikle kısmıyoruz. Köfteler tamamen pişinceye kadar ocağımızın altı yüksek ateşte olacak. Diğer köfteleri de yuvarlayarak hazırladım. Buzdolabı poşetine alıyorum. Hazırlamış olduğum köfteleri buzdolabı poşetinin içerisine koyuyorum. Köfteler birbirine yapışır diye kesinlikle düşünmeyin. Bu köfteleri difrize koyacağım. Bu şekilde yaptığım zaman benim de elimde hazır yemeğim olmuş oluyor. Suyu kaynatıp içerisine boşaltıyorum ve pişiriyorum. 15 dakika boyunca köftelerimiz güzel bir şekilde kaynadı. Pişen köfteleri delikli kepçeyle başka bir kabın içerisine alıyorum. Suyun hepsini dökmeden önce yarım çay bardağı da suyundan alacağım. O suyu da sosunda kullanacağım. Tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. İsterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağın içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçasını koyuyorum. 1-2 dakika boyunca bunları yağ ile birlikte kavuruyorum. Böylelikle salçanın ekşi tadını gidermiş olacağız. İçerisine 1 çay kaşığı tuz, 7 diş sarımsağı rendeledim ekliyorum. Bu yemeğe sarımsak lezzet katıyor. O yüzden sizler de sarımsağı koyarken elinizi korkak alıştırmayın. Sarımsağı da şöyle bir kavurduktan sonra içerisine suyundan yarım çay bardağı ayırmıştık, onu da ekliyorum. Sosun içerisine köfteleri ekliyorum. Bütün köfteleri güzelce sosladıktan sonra içerisine maydanozlardan ekliyorum. Bu arada ocağımızın altını da söndürdük. Köftelerimiz servis için artık hazır. Difrize koyacağımız köfteleri de hazırladık. Diğer köfteleri de tabağımıza koyduk. Üzerine biraz daha maydanoz serpiştiriyorum. Hiçbir dağılma olmadan gerçekten çok güzel ve lezzetli köfte elde ettik. Bu leziz fellah köftesi, diğer adıyla sarımsaklı bulgur köftesini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.